Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. İyisinizdir umarım ki. Soğuk kış günlerinden geçiyoruz. Siz de çayınızı kahvenizi alın, gelin. Farklı, güzel bir açılım olacak bugün umuyorum ki. Önceki videolarımdan birine bir arkadaşımız, bir izleyicimiz böyle güzel bir katkı bırakmıştı, süper teşekkürlü ve benden bir konu başlığı istemişti. O gün notumu aldım ve o konuyu en etik ve en kendi tarzıma uygun şekilde nasıl size taşıyabilirim bunu düşündüm. Biraz bunu araştırdım. Nihayetinde bir böyle minik bir deste hazırladım ve bazı oracle desteleri getirdim. Tarot destesi de getirdim. Bakalım kendisi belirleyecek biraz da açılım. Ben şu an sorularını oluşturdum yalnızca. Bu sorular ışığında kartları birlikte hazırlayacağız. Zaten çok kısa, çok direkt bir açılım olacak. Mesaj size ise zaten alacaksınız, değilse almayacaksınız. Zaten çok az kişi izleyecektir bu açılım diye zannediyorum. Konumuz ne? Konumuz dediğim gibi ben uyarlamaya çalıştım bu konuyu. Hani bazen böyle bazı bağlantılar olur hayatımızda ve bunlar yarım kalır. Aklınıza burada sadece lütfen eski sevgililer gibi bir konsept gelmesin. Tabii ki bazılarınız için bu da geçerli olabilir ama burada kastettiğimiz daha farklı bağlar, daha farklı bağlantılar. İşte yıllar önce bir çocukluk arkadaşın vardır. Bir şekilde yollarınız ayrılır. Lisede bir öğretmenin vardır. Bir daha görmezsin. Ya da ailenden biri vardır. Bir şekilde kopmuşsunuzdur. Artık görüşemiyorsundur o insanla. Senin için hala özeldir, değerlidir, kıymetlidir ve dediğim gibi bir şekilde kesilmiştir o bağ, o bağlantı. Onlara yönelik bir açılım olacak. Sizin enerjiniz üzerinden okuyacağız bunu tabii ki de. Hani bu lütfen aklınızda olsun. Herhangi bir şekilde farklı bir yerden, farklı bir kanaldan olmayacak. Sizin enerjiniz üstünden aslında hani o bağın sizde bıraktığı iz üzerinden okuyacağız gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi. Kime niyet ederseniz onun niyetiyle dinleyebilirsiniz. 3 deste hazırlamayı düşünüyorum. Zaten dediğim gibi kısa bir açılım olmasını planladım. Çünkü orada izleyicimizin sorduğu hani o kişilerden bize ne gibi mesajlar gelebilirdi tarzında bir istekti. Biraz dediğim gibi buna yönelik ama ben dediğim gibi sizin enerjiniz üzerinden birazcık daha üzerinde değişiklikler yaptım ve bir açılıma çevirdim onu. İsterseniz bir desteği farklı bir insan için, diğer desteği başka bir insan için dinleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben birinde istersen öğretmeni seç, diğerinde işte dedeni seç, öbüründe işte bir çocukluk arkadaşını seç. Size kalmış ama kendinizi buna şartlamayın. Sizin için gerçekten anlamlı olsun bu bağlantı. Gerçekten anlamlı olsun. Gerçekten hani keşke o insanla konuşabilseydim dediğiniz birisi olsun. Ve dediğim gibi lütfen böyle çok eski sevgili düşüncesiyle dinlemeyin. Çok çünkü dediğim gibi niyetim o değil. Ha bir şekilde tabii ki kopmuşsunuzdur. O bağ sizin için değerli kalmıştır. O zaman belki ama amacımız dediğim gibi sizin için değerli, yarım kalmış artık o görüşemediğiniz insanlar üzerine. Şimdi dediğim gibi 3 deste hazırlamayı planlıyorum. Nasıl yapalım? Onda sadece kararsız kaldım. Kartlardan ben böyle birer tane seçeyim. Onun üzerinden isterseniz seçiminizi yapın. Sonra açılım esnasında seçelim. İlk kartlarımızı bu destemizden alalım. 1, 2, 3. Evet. Siz de gözlerinizi kapatın. Birkaç böyle derin nefes alın. Hazır hissedin kendinizi. Allah'ım en doğru şekilde rehberlik yapmaya niyet ediyorum. Zamansız bir açılım. Ne zaman izlerseniz o zaman alabilirsiniz. Birinci deste. Aklınızda niyet aldığınız bu kişi size en çok neyi hatırlatmak istiyor? İkinci deste. Aklınızda niyet aldığınız bu kişi size en çok neyi hatırlatmak istiyor?
Üçüncü deste aklınızda niyet aldığınız bu kişi size en çok neyi hatırlatmak istiyor? Şöyle yapalım, tamam mı? Şöyle bir bakın. Bu şekilde bir odaklanmaya çalışın arkadaşlar. Derin derin nefesler alın, verin. Hatta birlikte yapalım. Şimdi birkaç taş koyalım üzerine. Belki size yardım olur. Bu şekilde bir bakın. Videoyu durdurabilirsiniz. Sonra açılıma geçelim. Merhabalar, birinci desteği seçen arkadaşlar. Şimdi sorumuz neydi? Bu kişi sizden çok neyi hatırlatmak istiyor? Sizden çok neyi hatırlamanızı istiyor? Alim. Mevcut koşullar içinde gelişin. Yaşlı bir kadın görüyoruz. Baykuş ve bir de kuzgunumuz var. Arkada bir ay sembolümüz. Yani burada belki niyet aldığınız kişi de bir kadın olabilir. Artık hani bazılarınız için belki gerçekten yaşlı bir kadın olabilir. Diğer sorularımızı da çalamıyorum. En iyisi öyle geçeyim ben. Peki şöyle yapalım. Tamamdır. Şu anda bu kişi en çok hangi konuda size destek veriyor ya da o desteği vermeyi isterdi? Tilki, gölge çalışması. Işık olmadan gölge olmaz. Sanırım bu kişinin sizden hani en çok istediği şey kendiniz olabilmeniz, kendi yolunuzu takip edebilmeniz. Öğrendiğiniz, yaşadığınız şeylerin size bir tecrübe getirebilmesi ve bu tecrübelerle birlikte gölgenizi, karanlık yönlerinizi de aslında tanıyıp kucaklayarak, onları bu şekilde geliştirerek hayat yolculuğuna devam edebilmeniz. Peki diğer destemizi alıp sorumuzu soralım. Burada da bir tarot destesi, Sufi tarot destesini kullanıyor olacağım. Bu kişi ne istiyor sizden ya da bu kişi sizden ne isterdi? Dediğim gibi hani buradaki enerjiyi bu bağın sizde bıraktığı iz üzerinden okuyoruz. Evet, kutu düştü. Masada yer yok çünkü. Bu kişi sizden ne istiyor ya da ne isterdi? Değnek şövalyesi. Evet. Şu çok net ki bu hayatta gerçekten tutkunuzun peşinden gitmenizi, istediğiniz şeyler için harekete geçebilmenizi istiyor belli ki bu kişi. Son olarak size neler söylemek isterdi bu kişiyle? Sizinle konuşabilse size neler söylemek isterdi? Tamam. Şimdi şöyle bir bakayım kameradan, durumumuz nasıl, hepsi net görünüyor mu? Zannediyorum böyle çok daha iyi. Şimdi arkadaşlar aslında açılım çok net bir yere gidiyor. Onu söyleyeyim. Özellikle de kendinizde bu kişiyle olan ilişkinizle ilgili affedemediğiniz şeyler varsa, işte acaba beni affetmiş mi? Acaba beni affetmiş miydi? Acaba ben kendimi affedebilir miydim? Bir şeyler daha farklı olabilir miydi diye bir anlamda. Ben seni affediyorum, sen de kendini affet diyerek başlıyor konuşturma kartlara.
Devamında kendine daha iyi bak lütfen, hasta olma demiş. Eğer sağlığınızı bakın ihmal ediyorsanız, sağlığınıza önem vermenizi, kendinize her anlamda daha iyi bakmanızı ve kendinizi bence dediğim gibi bütünüyle de kabul etmenizi istiyor. Ben bu videoyu çekerken Ocak ayındayız ve burada bir kış mevsiminin içinde görüyoruz tilki kartını. Şu sıralar izliyorsanız ya da kış mevsiminde izliyorsanız, ileride de izleyecekler için söylüyorum. Belki de gerçekten özellikle de bu kış mevsiminde, bu soğuk havalarda gerçekten kendinize iyi bakmak. Ama ben burada daha çok ne görüyorum biliyor musunuz? İnsan bazen düşünerek de kendini hasta eder. Bir şeyleri kafaya çok fazla takar. Hayatta her şeyin yükünü çok fazla üzerine alır ve öyle de hasta olur. Haliyle eğer böyle bir durum varsa bence bu noktada da hani artık hani kafana takma lütfen ya da üzülme, dertlenme lütfen ve kendine iyi bak diyormuş gibi. Bunun yanında bu kartı çok sevdim. Tam da böyle değnek şövalyesinin altına denk geldi açarken de. Yeni başlangıçlar seni bekliyor. Cesur, cesur ol demiş. Bakın burada bir değnek şövalyemiz var. Hani burada klasik o hikayeyi görüyorsunuz. Ateşe giden pervaneler. Pervanenin bir şekilde hep o ateşe gitmesi, ateşte büyülenmesi, orayı istemesi ama o ateşin tabii ki aynı zamanda onu yakması. Ama ne olursa olsun hani değnek şövalyesi bizim heyecan duyduğumuz, motive olduğumuz aslında yerlere gitmek. İçimizdeki o heyecanla hayatta bir şeyleri başarabilmek. Bu konudan bahseder. Burada da hani dediğim gibi biraz belki gerçekten başlamanız gereken yenilikler varsa bu konuda da hani cesur ol, cesaretli ol, yapabilirsin, artık hani kendini affedebilirsin. Lütfen hayatına da bak. Ben böyle bir yer gördüm açıkçası. Sizi sanki böyle karanlıktan ve kış mevsiminden bir böyle ışık yakarak, tünelin ucundaki kendileri de ışığı göstererek sanki böyle artık hani hayatında istediğin şeyleri yap, buraya davet ediyor gibi. Bir diğer kartımız benim için dua et. Dualarınızı istediğini söylüyor her şekilde, ya da en azından dediğim gibi o sizde kalan iz. Diğer konuşturma kartımız zaman acını hafifletecek ama sevgimiz hiç azalmayacak. Özellikle de bu bağa dair duyduğunuz bir acı varsa, bir hüzün varsa zamanla aslında bunun geçeceğini, hafifleyeceğini, belki evet orada hani bir noktada izinin kalacağını ama buna rağmen oradaki sevginin de var olacağını söylüyor. En azından dediğim gibi sizin üzerinizdeki o kalan enerji dediğimiz şey bunu söylüyor. Şimdi ilk sorumuz neydi bizim? Bu kişi sizi nasıl, size neyi hatırlatmak istiyor? Kendi sorumu hatırlayamadım, özür dilerim. Dediğim gibi daha önce yaptığımız bir açılım değil. Size neyi hatırlatmak istiyor? Notlarımı da çok minicik minicik yazmışım. Direkt böyle küçük bir post-it almışım, okuyamadım. Şimdi alim enerjisi bize şundan bahsediyor aslında. Hep belki sizi hep olgun görmüş olabilir bu insan. Öyle hatırlıyor olabilir. Ya da bunu hatırlatmak istiyor olabilir. Hani sen zaten bu hayat karşısında her zaman fazlasıyla olgundun. Her zaman bir şeyleri öğrenerek, anlayarak zaten ilerliyordun. Ve alimde şu da vardır. O mevcut koşulların içerisinde gerçekten insanın önüne, heybesine düşerse bunu kabul edip orada büyüyebilmesi. Haliyle aslında bir içsel huzurdan bahseder kart bize, olan olduğu gibi. Kabul et artık, hani zorlama der. Farkındaysanız hani açılımda hiç böyle direnç enerjisi yok. Haliyle hani şunun için mücadele et, şunu düzelt, şunu yoluna koy demiyor. Size diyor ki olan oldu. Benle de ilgili, kendinle de ilgili olan olduğu gibi kabul et ve hayatındaki yeniliklere lütfen güzel bir şekilde ilerle. Kendini gölgenle de, olumsuz özelliklerinle de kabul et. Çok dediğim gibi kabulü anlatan, çok bilgi bir yerden geldi. Aile size hem hayata dair bu gerçeği hatırlatmak istiyor olabilir. Hayatta çünkü kabul etmeden bir şeylere büyüyemezsin, yürüyemezsin ve kaç yaşında olursan ol. Belki de gerçekten hani buradaki gibi yaşlı olan sizsiniz. Bu da olabilir çünkü.
Ya da size göre yaşlı geliyordur. Yani ben 30 yaşındayım, bazen diyorum ki yaşlandım. Kardeşim 20 yaşında, bazen diyor ki yaşlandık falan diyor. Dediğim gibi size göre artık hani o yaşlılıdan kasıt neyse. Çünkü yaşlı kadın arketipi boşuna gelen bir arketip değil arkadaşlar. 3 arketip vardır kadınlık zamanında bu tarz sembolik okumalarda. Genç kız, yetişkin anne ve yaşlı kadın, bilge yaşlı kadın. Bu üçü sadece sizin o hani işte yaşlısın, gençsin bunu anlatmaz. Sizin için o hayatın dönemlerini anlatır. Burada da kastedilen o. Belki de şu an ruhunuz o olgunlukta hissediyordur. Ya ben artık bir şeyleri tamamladım, belli bir yere erdim. Anlatmak istediğim bu aslında. Haliyle sanki dediğim gibi burada böyle bir konu var. Kendi içinizde bir şeyleri tamamlayıp aslında şimdiye kadar çok fazla da yol kat ettiğinizi söylüyor gibi geldi bana. Diğer taraftan bence biraz hafiflemenizi istiyor. Hani şöyle bütünüyle baktığımda hani şey gibidir, çünkü siz eğer gerçekten bu hayatta çok olgun bir insansanız, çocuk yaşlarınızdan beri olgun bir insansanız, olgun insanlar hayatta çok fazla yük aldıkları için, başkalarının yerine de empati kurdukları için çok kolay olgunlaşırlar. Ve bu kolay bir ders değildir, kolay bir yük de değildir açıkçası. Bence belki de bu yüzden hani diyor ki ya tamam hani öylesin ama lütfen kendine bak, iyi bak, hasta olma, olan olduğu gibi kabul et, zorlama. Ben bilmiyorum, böyle bir hani hafifle, suçlu hissetme. Her şeyden herkesten sen sorumlu değilsin. Benden de sorumlu değildin. Bizim aramızdaki ilişkiden de aslında sorumlu değildin. Lütfen artık gönlün için rahat olsun. Ben böyle bir mesaj aldım. Hani kendine karşı şefkatli ol, anlayışlı ol dediğini düşünüyorum. Diğer taraftan özür dilerim. Burada titreşim geliyor. Diğer taraftan ne demiştik? Bu kişi, bu enerji hayatınızda en çok hangi konuda sizin yanınızda? Yani desteğini hangi alandan veriyor? Tilkiyi aldık. Tilki arketipini aldık. Tilkiyi belki sembolik olarak da görürseniz, karşınıza çıkarsa yine bu mesajı, bu kişiyi hatırlatmak için belki göreceğiniz bir sembol olabilir. Rüyalarda yine aynı şekilde hani tilkiyi görmek, böyle düşünebilirsiniz. Tilki çok arkadaşlar akıllı bir hayvan. Hani derler ya, kurnaz tilki. Ama bu kadar değil. Aynı zamanda da çok adapte olabilen, hem yalnız yaşayabilen hem aslında çok sosyal olabilen, değişik koşullara kendini kamufle de ederek, hani şehir hayatında bile, çünkü kamufle olarak böyle kedi gibi ya, biraz da hem kedi gibi hem köpek gibi kamufle olarak aslında hayatını sürdürebilen bir canlı. Evet, yalnız da yaşıyor ama sosyal hayatı da ihtiyaç duyuyor. Ve bana biraz şöyle geldi, artık hani o adapte olmanın gerekliliği. Dediği gibi hani gölge, ışık olmadan gölge olmaz. Ama gölge olmadan da ışığın anlamı kalmaz. Haliyle bence şunu da hatırlatıyor size. Özellikle de şu dönem hayatınızda daha böyle sıkıntılı bir süreci idrak ediyorsanız, bunu yaşıyorsanız, her şey geçici, her şey bu hayatta insanlar için. Her şey dönemsel. Hiçbir şey sonsuza dek bak sürmez. Haliyle şu an çektiğin sıkıntılı dönem de geride kalacak. Çünkü dediğim gibi tilki enerjisi bize değişimlerden, adapte olabilen, değişebilen, shift edebilen durumlardan bahseder. Ve bence burada yine dediğim gibi yanınızda olduğu hani en büyük konu o, karanlığa rağmen kendi ışığımızı da koruyabilmek, gölgemizi kabul ederek. Hep söylerim, neredeyse her danışmanlıkta söylerim. Carl Gustav Jung'un kendisi alanın çok önemli isimlerinden. Bir sözü vardır. Kendisi bir psikiyatr ve şeye ilgi duyuyor. Ne derler ona? Ay anneciğim, kedim uyuyor da yanımda. İç geçiriyor. Rüyalara özellikle çok ilgi duyuyor, sembollere ilgi duyuyor, tarota çok ilgi duyuyor ve onun dediğim gibi bir sözü vardır. Siz gölgenizi kabul etmedikçe, gölgenizi tanımadıkça başınıza gelen her şeyi kader zannedersiniz. Hale bence biraz size bunu da hatırlatmaya çalışıyor.
bir şeyler kaderin değil. Eğer bugüne kadar hep işte sorumluluk almak, her şeyi kendi vazifenmiş gibi hissetmek sana senin kaderinmiş gibi geliyorduysa aslında kaderin değil. Bak, yeni başlangıçlara gidebilirsin. Çünkü sizden ne istiyor dediğimiz kısımda sizin bu tam bir ne biliyor musunuz? Ya hayata geri dön. Yaşa. Yaşam dolu ol kartı. Hayata geri dön. Bak, yeni başlangıçlar seni bekliyor. Cesur ol. Yapacak bir şeyin yok. Hani bunu kabul et. Evet, ama hafifle, ama hayata lütfen geri dön. Kendin için yaşa. Lütfen kendin için yaşa. Kendine iyi bak. Hani o kış mevsiminden çık ve hadi gel bir ışık yak kendin için. Bence sizi bunu çağırıyor. Çünkü tam bir böyle ateşin henüz sönmedi. Bak, ateşin hala yanıyor. Hala bir şeyler yapabilirsin. Hayatını kurabilirsin. Ya çok dediğim gibi kabul ve yaşama geçiş noktasından gelmiş. Dilerseniz şu ikisini kendi kitapçıklarından da aktarayım size. Hani benim yorumum harici gelen bir mesaj. Oh, özür dilerim. Şunu şöyle alalım. İlla ki vardır. Ben onları iletmeyi de çok kıymetli buluyorum bu yüzden. Ama kitapçığımız acaba nerede? Of, düşürüyorum. Ben bulup geleyim, bir saniye. Gözümün önündeymiş. Hayat işte, bazen cevap gözünün önündedir ama göremezsin. Hadi bakalım. Şuradan bir başlayalım. İşe sarılın, güvenilir ve sadık olun. Büyüklerinizin bilgeliğine ve içgörülerine açık olun. Ya acaba bu dediğim gibi burada niyet aldığınız kişi sizin bir büyüğünüz müydü? Hani anne, baba, hayatta böyle değer verdiğiniz büyükleriniz, neneler, dedeler, babaanneler, anneanneler. Alim tanrıçanın en bilge yanına demiştim ya, hani işte 3 arketip oradan bahsediyor Hekate. Bilge yaşlı kadını temsil eder. Paganizm ve modern Vika'da bilge yaşlı kadın tanrıçanın en vahşi, en psişik, en farkında olan yanıdır. Çünkü hayatta pek çok zorluk yaşamış ve pek çok sorunun üstesinden gelmiştir. Bu yüzden işte olgun bir ruh. Kartta elinde tuttuğu kuzgun karanlık zamanlarla baş etme ve tekrar yeniden doğma kapasitesini temsil ediyor. Bakın demiştim ya, hani o yeniden doğma, tekrar hayata katılma. Özellikle de hani belki bilmiyorum, buradaki bağın kopmasıyla ya da bu bağdan bağımsız hayatınızdaki farklı bir sebeple içinize kapandıysanız. Yani son bence 5-6 senedir kimse çok kolay bir hayat yaşamıyor bu arada, maddi manevi. Herkes, tabii ki herkes bir bütünün parçası olduğu için herkesten çok benzer sıkıntıları görüyorum. Hepimiz çok benzer sıkıntıları yaşıyoruz. Özellikle de hani işte bir ayrılık, bir işten atılma, işsiz kalma, aradığınız yeri bulamama, işte borcunuzun olması vesaire. Bir şekilde çok böyle içe kapandıysanız, hayattan kendinizi belki çok soyutluyorsanız, gündüzü geceyi ayırt edemiyorsanız artık, bunu belki de söylüyor olabilir. Artık tekrar bak, yeniden bir şekilde o değişimi yaşaman lazım diye. Onun için hayatın önünüze çıkarttığı her şeyin üstesinden gelmeniz ve büyüklerinizin deneyimlerinden ders almanız için bilgelikle bu yaşamda kazanılan bilgilerden ziyade ruhunuzda saklanan bilgi anlamında bağ kurmanıza yardım ediyor. Alimin bilgeliği daha genç kuşakta genellikle eksik olan bir şeye dayanır: bağlılık ve güvenilirlik. Bu kart çıktığı zaman içinde bulunduğunuz durumda büyümek ve gelişmek için çalışmaya devam etmeye yöneltiliyorsunuz. Bakın yine işte o çalışmak, yeni adımlar atmak, yeni başlangıçlar yapmak. İşlerinizi ve projelerinizi sadakatle yürütün. Bu dönemde kolayca bunalabilir veya sıkılabilirsiniz ama sebat edin. Size hayal kırıklığına uğramanın ve güvenmemenin nasıl bir şey olduğu hatırlatılıyor ve sizin olmak için doğduğunuz kişi bu değil. Onun için de üstünde çalışırsanız çalışıyorsanız çalışmaya devam edin. Çünkü bu uzun vadede sizin için son derece faydalı olacak. İşte diyorum ya, bazen hani şey zannederiz, işte birinden ayrılınca, biriyle yollarımızı ayırınca, o kişi artık hani hayatımızda bir şekilde olmayınca kendimizi kapatmanın oraya sadakat olduğunu da zannedebiliriz. Hayır diyor, aslında öyle değil. Senin hayatın içinde olman ve sevdiğin şeyleri yapman gerekiyor. Gelelim tilkiye. Elementleri toprak ve hava arkadaşlar. Yani kök çakra ve kalp çakraya da çalışabilirsiniz dilerseniz. Tilki size cesur olmanızı, bakın yine cesur ol demiştir. Cesur olmanızı ve gölgelerin arasından ilerlemenizi söylüyor. Zaten bakın burada değnek şövalyesinde öyle geldiğini görüyoruz.
Şu anda karşılaştığınız şey nedir? Durumu duygusal ve zihinsel olarak tüm katmanlarıyla hissedin. Tüm hallere açık olun. O sizden farkındalığınızı arttırmanızı istiyor. Tilki gibi zor durumlarda hızlı ve kendinden emin bir şekilde hareket edebilmek için esnek ve açık olun. Kendinize ve eylemlerinize inanmanız ve cesaret göstermeniz gerekiyor. Tamamlayıcı kristal de öneriyor hani ilgililer için. Okuyayım dilerseniz. Siyah turmalinli kuvars, rutil kuvars, siyah kinit olarak gelmiş arkadaşlar. Mesajınız bu şekilde. Dilerim ki bir şekilde faydalı olmuştur. Dediğim gibi sizin enerjiniz üzerinden, sizde bırakılan iz üzerinden yapılan bir açılımdı. Genel bir okumadır zaten. Aklınızda olsun lütfen. Umarım iyi gelmiştir biraz olsun bu bayla da ilgili. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar. İkinci desteği seçen arkadaşlar. Şimdi sorumuz neydi? Bu kişinin aslında hani sizin üzerinizde kalan enerjisi diyelim, sizin o bağın sizde bıraktığı enerji, o iz üzerinden okuma yapıyoruz. Sizin hayatınızda size en çok neyi hatırlatmak istiyor? Enteresan oldu. İlk desteğiyle bu deste arasına gidip geldiyseniz ilk desteği de dinleyebilirsiniz. Orada da ikinci soruya farklı bir desteden tilkiyi almıştık. Belki orada da duyacağınız cevaplar vardır. Peki devam edelim. Diğer kartlarımızı da alalım. En son yorumlayacağım. Peki bu bağ, bu enerji, bu kişi sizin üzerinizde bıraktığı enerji şu anda sizin hayatınızda en çok hangi konuda sizin yanınızda, hangi alanda size destek oluyor, yardım ediyor? Penguen, elmas ışığı aktivasyonu. Işık aktivasyonları ve yeni enerjiler sana doğru geliyor. Onları almaya ve kabul etmeye açık ol. Bakın burada değişim dönemleri, yeni süreçlere girmek, bunları hayatınızda kabul edebilmekle ilgili konular var. Peki bu kişi sizden ne isterdi? Ne yapmanızı isterdi sizden? Ne isterdi? 15. Şeytan kartı, bu Sufi Tarot destesi. Açıklama kısmında destelerin isimlerini bulabilirsiniz daima. Nefs olarak geliyor, bakın nefs. Nefsimiz, çünkü insanın en büyük şeytanı kendi egosu, yani kendi nefsi, kendi benliğidir. En büyük zinciri ve prangayı o vurur. Ama bakın arkada çok güzel böyle cennetin kapıları gibi aslında resmetmiş. Sufi Tarot destesi olduğu için daha tasavvufi bir yerden yaklaşıyor. Peki son olarak küçük kartları ben hazırladım. Yani bu kişiler ya da bu enerji, bu bağ, şöyle çevirelim. Size neler söylemek isterdi? Herkese güvenme. İç sesin gerçeği söylüyor. Bakın burada da şeytan kartını görmüştük ya, nefs olarak. Acaba sizi birileri hakkında uyarmaya mı çalışıyor? Yoksa siz zaten farkındasınız da işte o. Çünkü bu dediğim gibi aslında sizin üzerinizden gelen. Kendi düştüğü için yüzü açık alacağım. Ama dediğim gibi çok enteresan oldu. Birinci destede de aynı haneye bunu aldık. Değil mi? Evet, orada da böyle ikinci kısımda gelmişti. Kendine daha iyi bak lütfen. Hasta olma. Ne söylemek isterdi size? Kulağına gelen şarkılarda benden izler bulacaksın. Yara gibi görünen şey sevginin izidir. Yine diğer destede de gelmişti. Zaman acını hafifletecek ama sevgimiz hiç azalmayacak. Şöyle kadroloji bir kontrol edeyim. Şimdi ilk sorumuz neydi? Size
neyi hatırlatmak istiyor, neyi hatırlamanızı istiyor? Kart diyor ki değişim dönemlerinde yeteneklerinize güvenin. Her şeyden önce aslında kendi yeteneklerinize güvenmek ve belki gerçekten hani şu an bir değişim sürecinde olduğunuzu, hayatınızın farklı bir alana geçtiğini ve bu dönemde kendi yeteneklerinizden güç bulacağınızı hatırlatıyor olabilir. Ama işte şeytan kartı varken bana şunu aslında anlatıyor açılım. Zaten hani siz, çünkü dinleyen, burada danışan sizsiniz gibi düşünün. Dinleyen kişi zaten bir şekilde şeytan kartıyla kendini sabote ediyor olabilir. Mesela bir iş belki yapmak istiyor olabilirsiniz ama ya beni beğenmezlerse, ya beni sevmezlerse, ya ben bir hata yaparsam, ya ben başarısız olursam. Sanki bu yüzden yeteneklerine güven. Şu anda da bir değişim sürecindesin. Kendi yeteneklerine güven. Kendinden güç al. Kendinden o yeteneği, o aslında ilerleyişi bulabilirsin. Kendini özgür bırakabilirsin diyormuş gibi. Ve burada hani penguen kartımız da var. Tabii ki hani dediğim gibi ikinci ve üçüncü sorular için biz bunları aldık ama şimdi penguen bize çok aileyi anlatan bir kart arkadaşlar. Aile, sadakat bağları, bağlılık. Fakat ben yine şunu anlıyorum. Bağ kurmakla, bağlılık duymakla, bağımlılık kurmak, bağımlılık yaşamak arasındaki o farkı, o ince çizgiyi de bence hatırlatmak istiyor. Ve hani sanki burada şey de varmış gibi, şu an özellikle de kendinizi çok yalnız hissediyorsanız ve belki bu insan hani o yalnızlığa belki en iyi gelen kişi bu kişiydi. Ya da öyle değilse bile belki bu insanla olan o bağınız koptuktan sonra, yollarınız bir şekilde ayrıldıktan sonra belki de hani kimsenin sizi o şekilde anlamadığını düşündünüz bir daha. Ve burada bakın penguen ne kadar böyle yalnız, dertli. Şöyle göstereyim. Ne kadar yalnız, dertli, böyle uzaklara bakıyor. O kişiyi arıyor belki de gözleri. Hala o kişinin yolunu gözlüyor belki de. Ama işte burada dediğim gibi evet, bağ duymak güzeldir. Bir şeye, birine bağlılığımızın olması iyidir. Ama bağımlılıklarına dikkat et gibi bir uyarı var. Bu kişiye yönelik olabilir mi? Belki olabilir. Ama sanki şunu da anlıyorum. Dönem içerisinde bu kişiden bağımsız, bu şekilde bağımlılık duyduğunuz, kopamayacağınızı, kopmanın imkansız olduğunu düşündüğünüz birisi ya da birileri varsa belki bunlara dair de bir uyarı olabilir. Çünkü şu mesaja dikkat edin. Herkese güvenme. İç sesin gerçeği söylüyor. Belki bu insanla şu an siz konuşabilseydiniz, hala bir şekilde görüşüyorsaydınız, hayatınızda olsaydı, erişebileceğiniz bir yerde olsaydı, belki o kişinin de size söyleyeceği buydu gibi düşünün bunu. Belki de şu anda çevrenizde iyiliğinizi istemeyen arkadaşlarınız var. Belki de yanınızda olup size doğruları söylemeyen insanlar var. Ve siz zaten belli ki bunu aslında hissediyorsunuz. Ve bu kişiler hakkında sanki bir uyarıymış gibi. Bu bana biraz böyle geldi, açık konuşmak gerekirse. Çünkü tilkiyle de birlikte hani yine o kendi yeteneklerinizle kendinizi korumak. Eğer böyle bir sezginiz varsa belki de onun doğru olması bana böyle bir yerden hitap ediyor. Ve yine aslında buradaki sorumuz şuydu ya, hani hangi konuda en çok hani yanınızda, hangi konuda en çok hani yanınızda oluyor, destek oluyor, yardım vermek istiyor gibi düşünebilirsiniz. Belki işte yalnız kaldığınızı hissediyor olabilir. Yalnız kaldığınızı belki görüyor olabilir ya da öyle olduğunu bir şekilde tahmin ediyor olabilir. Ve yalnız değilsin. Bak, yalnız olmak zorunda değilsin. İyi insanlar, doğru bağlantılar bulabilirsin. Özellikle de hani penguenler dediğim gibi aile olmak, yani aile temasının nadiren göründüğü hayvanlardan. Anne ve babanın yavru penguene birlikte bakım verdiği nadir hayvanlardan. Belki işte doğru bir eşin, sevgilinin karşınıza gelmesi, doğru bir aile üyesinin karşınıza gelmesi. Belki barışmak istenen bir aile üyesi varsa gerçekten onunla barışmak. Ama işte ne olur ya, insan düşünür zaten, ya olur mu bunca sene sonra konuşabilir miyiz biz o kişiyle tekrar? Belki yine burada aslında hani saklama duygularını, bak geliyor bu enerjiler sana, onları almaya açık ol diye olabilir. Çünkü buradaki mesajımız yine neydi, sizden ne istiyor hani bu kişinin enerjisi, üstünüzde bıraktığı iz.
Sizi gerçekten de sıkıntılı, tehlikeli, sizi sabote eden düşünce kalıplarından, inançlardan, size zarar veren inanç kalıplarından ve insanlardan bence serbest kalmanızı istiyor. Bunlardan özgürleşmenizi istiyor. Hani sevgiyi hatırla ama hiçbir sevginin de senin üzerinde bir bağımlılığa dönüşmesine izin verme. Hayır diyebil, insanlara hayır diyebilir, kendini özgürleştir. Ve hani şu, evet, bu kişinin iletmek istediği mesaj gibi aldık biz bunu ama yara gibi görünen şey sevginin izidir. Bazen bir şeyden özgürleşirken oradan bir yara alabilirsin. Kolay değildir her zaman özgürleşme süreci ve o şeyi böyle çıkarıp atmaya çalışmak incitebilir burada herhangi bir şeyi. Belki de bazen o yaralar şarttır iyi olabilmek, uzun vadede iyileşebilmek için. Biraz bana bunu verdi açıkçası. Ve duyduğunuz bir takım hani kulağınıza gelen şarkılar varsa ya da hani özellikle de zaten sizin bu insanı hatırlattığı için dinlediğiniz şarkılar varsa onlarda belki gerçekten de yine buradan bazı izler bulmak. Hiç aklınızda yokken böyle olur ya, seneler olmuştur sen o şarkıyı dinleyeli, birden bir yerde duyarsın, karşına çıkar. Yine aslında buradan belki bir mesaj olabilir. Şu iki kart ilk testte okuduk, sizi de okuyalım. Hani benim yorumumun haricinde size nasıl bir mesaj iletmek ister? Çünkü güzel mesajlar hani kitabın içerisinde de oluyor. Onları da iletmek isterim. Ben geçmişte defalarca kez çalıştığım için. Tetikte olun zira havada değişim kokusu var. Tilki ruhu şehir ortamına veya kuzey kutbunun dondurucu soğuğuna mükemmel uyum sağlayabilen, en sevdiğim hayvan olan kızıl tilkinin özelliklerini taşır. Tilkiler avlanmanın nasıl bir şey olduğunu bilirler. Asırlardır tek istedikleri hayatta kalmakken değerli kürkleri için avlanmışlardır. Belki şu anda işte sizin de tek istediğiniz şey hayatınızı idame ettirebilmek, hayatınızı sürdürebilmek. Ama insanlar belki sizi bu yeteneklerinizle sabote ediyorlar, avlıyorlar. Bu ne demek? Senin bir yeteneğin var. Ve belki işte çevrendeki kişiler bunu sömürüyor ya da bu yeteneğin ortaya çıkmasına izin dahi vermiyorlar. Belki sana öyle bir şey diyorlar ki yok yok sen yapamazsın, sen beceremezsin, yok sen o işin altından kalkamazsın diyorlar ve belki siz çok isteseniz bile o şeyi yapamıyorsunuz ve böyle zincirlenmiş gibi hissediyorsunuz. Çünkü inanıyorsunuz belki bunu, çünkü yanınızda işte şu an belki anneniz var, anneniz söylüyor, arkadaşınız var, arkadaşınız söylüyor. İnsanlar belli sebeplerle insanları sabote edebilirler arkadaşlar. Bunu her zaman kötü niyetli yapmak zorunda da değiller. Kendince iyiliğini düşünüyordur mesela. Benim annem bana diyor ki o kadar ağırlık kaldırma. İşte kendini incitirsin. Halbuki ağırlık kaldırabiliyorsan kaldırıyorsun. Spor zaten öyle yapılıyor. Kadın bunu bilmiyor. Kendimi incitirim zannediyor mesela. Onu dinlesem, o ağırlığı kaldırmasam ama sağlıklı olamayacağım. O kası yapamayacağım gibi düşünün. İyi veya kötü, dediğim gibi burada birazcık daha böyle niyetler olduğu için siz de bence ekstra dikkat edin. Belki gerçekten çok yetenekleriniz konusunda dediğim gibi ya bu yetenekler sömürülüyor olabilir birileri tarafından, şu anda sevdiğiniz birileri tarafından, ya da dediğim gibi o yeteneklerin hiç açığa çıkmasına imkan tanımıyor olabilirler. Sen onu başaramazsın, beceremezsin diyerek. Çünkü ne diyor? Değerli kökleri için avlanmışlardır. Siz de burada değerli bir şey için sabote ediliyorsunuz işte. Onun için tilki ruhu sıkıntılı durumların ve adil olmayan davranışların enerjisiyle baş etmenize yardım edebilir. Ayrıca şehir tilkileri kentlerde saklandığı ve işleri karanlıkta gördükleri için bu kart araya karışarak uyum sağlama şifasını da sağlar. Kamufle olmak, çünkü tilkiler çok güzel kamufle olurlar. Bu dönemde etrafınızdaki enerjiler değişiyor ve bu her zaman rahatlatıcı olmasa da bu değişimle baş etmek için ihtiyacınız olan bütün donanıma sahipsiniz. Size daha önce hiç bulunmadığınız yerlere ulaşma fırsatı sunuluyor ve bu sizi gerebilir. İşte şeytan kartı. Önünde bir saha açılıyor. Yeni bir saha belki açılıyor ve sen diyorsun ki ya ben bunu başaramazsam, fakat bu kişi size diyor ki sen onu başarırsın. Benim tanıdığım sen bak bunu başarır. Lütfen kendi gücünü hatırla. Size bunu hatırlatıyor bu kişinin enerjisi ya da işte izi. Çünkü bunlar aslında dualarınızın yanıtıdır demiş. Yani belki de zaten siz o şey için dua ettiniz. Ne gibi? Allah'ım beni çok başarılı kıl. Allah'ım işte bana falanca işte çok fazla para kazanmayı nasip et helalinden. Ve evet,
Belki de o duaların karşılıkları veriliyor ama artık korkuyorsunuz ya başarısız olursam diye. Avlanma veya tehdit edilme deneyimi artık arkanızda kaldı ve şimdi mağaranızdan çıkıp, bakın mağaranız işte o siyah zincirlendiğiniz yerden çıkıp yeteneklerinizi ortaya koymaya davet ediliyorsunuz. Olduğunuz gibi görünmenize yardım etmesi için tilki ruhunu çağırın. Bu değişim döneminde olabileceğinizin en iyisi olmak için yeteneklerinize güvenin demiş. Kanalda birkaç video geriye giderseniz ben bir erk hayvanıyla buluşma meditasyonu yüklemiştim. Onu bir yapın bakalım orada ne gelecek size. Gelelim penguene. Su ve toprak. Penguen enerjisi tatlı ve masumdur, hassas ve naziktir. Size yenilenme ve yeni bir bakış açısı getirirken yaşamda ortaya çıkabilecek değişimlere veya yeni durumlara uyum sağlamanıza yardımcı olur. Yani bu kişinin aslında izi size her iki kartta da diyor ki bak yeni dönemlere gidiyorsun. Lütfen artık kendini sabote etme. Kim seni geride tutuyorsa hangi his, hangi duygu ben senin için bunun olmasını istemiyorum. Senin iyiliğini istiyorum. Penguen ruhsal ve fiziksel plan arasındaki dengeyi iyi kurar ve bizim de bu dengeye ulaşmamıza destek olur. Penguen ruhuyla konuşurken bana üst çakralarından geçen ve kalbinden dalgalar halinde yayılan elmas ışığını gösterdi. Yazarı diyor yani bunu. Penguenler elmas ışığı için bir geçittir. Bu ışın tüm renkteki ışınların yanı sıra gümüş, platin, saf beyaz ışınları da bünyesinde barındırır. Bu bilinçli canlı yapı en yüksek geometrik temsil olan kristalin frekansını taşır. Bu kartı çekerseniz hücreleriniz ve üst çakralarınız özel bir aktivasyon sürecinde demektir. Bu kutsaldır ve saygıyı hak eder. Ben bu elmas ışının anahtar kodlarına sahibim ve penguen de bu kodlara sahip demiş kendisi. Açık ve alıcı olduğunuz takdirde bu kart aracılığıyla içinizde aktive olmaları için bu kodları size de aktarıyoruz. Bunlar ışık bedeninize yerleşecek. Daha sonra ihtiyacı olan tüm hayvanlara, yerlere, insanlara aktarılacaklar demiş. Hani belki kendiniz de böyle herhangi bir konuda işte hem evet o yeniliği almak ama merak ettiğiniz enerji eğitimleri, çalışmaları varsa belki onları çalışmak konusunda bir ışık olabilir. Belki işte Theta Healing eğitimi alacaksınız. Belki Reiki eğitimi bilmiyorum artık. Orada da bir destek gibi düşünebilirsiniz. Tamamlayıcı kristalleri elmas, herkimer elması ve kristal kuvars. Bakın bilmeden doğru şeyi kullanmışım. Çünkü hepsinin kristalini hatırlamam mümkün değil. Yani ben hayvan sembolüne daha hakimim. Kristal kuvars önerdiklerinden biriymiş ve ben bilmeden koymuşum. Çok mutlu oldum. Peki. Peki. Evet arkadaşlar. Demek ki bu kişinin size iletmek istediği şey buymuş. Yine şunu söyleyeyim, hani burada kış mevsiminde görüyoruz. Şu anda ben videoyu çekerken de kış mevsimindeyiz ama tabii ki zamansız bir okuma, siz ne zaman denk gelirsiniz o zamandan itibaren geçerli. Kendinizden özellikle belki bu kış günlerinde daha iyi bakmak, hasta olmamak için sağlığınıza dikkat etmek. Yani şeytan kartı geldiğinde bazen insan çok fazla çalışır, çok hani parayı sıkıntı yapar, işi sıkıntı yapar ve böyle diş ağrıları çeker, iskelet ağrıları çeker, çünkü oğlak etkili bir kart. Böyle kemik ağrıları, iskelet ağrıları çekebilir. Yine bu konuda bakın bir uyarı. Ve yani bu mesaj diğer kartta da gelmişti. Zaman acını hafifletecek ama sevgimiz hiç azalmayacak. Yani bu kişiyle aranızdaki o bağ bir şekilde özel. Yarası da özel. Ama o yarada da kalmayı da tavsiye etmiyor. Özgürlüğü tavsiye ediyor size. Hani şu ferah kapıyı tavsiye ediyor. Ama ya diyor ki hani yarası da özel, merak etme. Hani artık birbirimizin hayatında yer almasak da birbirimiz için hep özeliz. Bir şekilde o sevgi bağımız her zaman orada kalacak diyor. Peki, umarım sevmişsinizdir. Tabii ki genel bir açılım, genel bir okuma. Herkese uymak zorunda değil. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar, 3. desteği seçen arkadaşlar. Neydi sorumuz? Bu bağ, bu kişi, bu kişinin o sizin üzerinizde kalan enerjisi size en çok neyi hatırlatmak istiyor? Avcı, korkularınızın ve arzularınızın izini sürün. Peki, diğer kartlarımızı da alacağız şimdi. Sakin. Bu kişinin, bu bağın size en çok hangi konuda desteği var? En çok hangi konuda yanınızda?
En çok hangi konuda yanınızda, en çok hangi konuda desteği var sizin için? Altın tek boynuzlu at. Enteresan oldu bakın boynuz figürleri. Yükseliş, ruhunun potansiyeline uyan. Ya şöyle bir yerden geliyor. Her iki kartta da. Kendi arzularınızın izini sürmek, potansiyelinizin peşine düşmek. En yüksek versiyonunuza ulaşmak için bir destek aslında. Bunu hatırlatıyor. Peki bu kişi şu anda hala sizinle görüşseydi, bir şekilde hala sizin hayatınızda olsaydı sizden ne isterdi? Potansiyel dedik ve potansiyellerin şahı simyacı geldi. Simyacı yani klasik tarotta bildiğiniz ismiyle büyücü kartı arkadaşlar, Magician. Bu Sufi tarot destesi olduğu için burada alkemist yani simyacı olarak görüyorsunuz. Bakın arkada gezegenler var. Burada sonsuzluk işaretini görüyoruz. Ve simyacı araştırmalar yapıyor. Simyacı bize yetenekten bahseder. Yani büyücü kartı tarotta bize yetenekten bahseder. Çok donanımlı olduğumuzdan, o yeteneğin hepsine sahip olduğumuzdan. Ve aslında artık hani bekleme, daha fazla araştırma, artık yapmaya başla, artık işe koyul da der aynı zamanda. Hayatta istediği şeyleri, kafasındaki o tahayyülleri, hayalleri gerçekliğe dönüştürme, somutlaştırma gücü, kapasitesi en yüksek olan karttır büyücü kartı. Merkür etkilidir. Haliyle Hermes'ten bahsederiz biz bu kartı aldığımızda. Peki son olarak şunları da alalım. Bunları ben yazdım. Bu açılıma uygun olacak şekilde. Bu kişi size neler söyleyebilmeyi çok isterdi? Bakın yine aslında burayı destekleyen bir mesaj. Kendinden şüphe ettiğinde sana daima inandığımı hatırla. Çok güzel. Benim için dua et. Dualarınızı istiyor. Dualarınızda ona yer vermenizi istiyor. Bu ikinci desteğe de gelmişti. Dilerseniz belki dinleyebilirsiniz. Yara gibi görünen şey sevginin izidir. Senin mutluluğun benim en büyük dileğim. İyiliğinizi istiyor. Mutluluğunuzu aslında istiyor. Sana ruhunun derinliklerinde sarılıyorum. Çok güzel. Şöyle hemen kadrajı bir ayarlayalım. Tamamdır. Şimdi şöyle bir yerden geliyor arkadaşlar. İlk sorumuz neydi? Bu kişinin sizde bıraktığı enerji, o iz size en çok neyi hatırlatmak istiyor? Avcı kartı çok çok yüksek bir enerji. Hani böyle bakın Koç, böyle bir keçi başı görüyoruz. Koç, Oğlak etkilerini belki burada düşünebiliriz. Şurada büyücü kartında böyle ikizler etkileri var. Bu şu demek, bu burcunuz anlamında değil. Sizin hayatınızda çok güçlü, mücadeleci, hani o deriz de böyle o hayatta kalmayı bilen yönünüz, ne yapıp ne edip kendini olduğu yerden çıkarabilen, kendinden güç alabilen, hayatta kendi ideallerini takip edebilen yönünüzü bence hatırlatıyor. Hani sen kendinden şüphe ettiğinde bile sana daima inandığımı hatırla. Çünkü sen busun, çünkü sen güçlüsün. Ama bunu bir yerden söylemiyor. Nasıl desem, vardır ya bazen insanlar sen çok güçlüsün, sen halledersin derler ve size hiçbir destek sunmazlar. Şimdi bu kişi zaten şu anda sizin bir şekilde hayatınızda değil. O yüzden zaten o desteği o anlamda sunamaz. Ama dediğim gibi kastettiği şey bu değil. Kastettiği şey burada sen korkularının da arzularının da izini sürebilirsin. Ve en nihayetinde kendi potansiyeline adım adım gidebilirsin. Çok beğendim bu desteğin enerjisi. Çok güçlendirici bir yerden geldi gerçekten de. Ve belki bazen hani bir şey yapmayı çok istiyor olabilirsiniz. Hani diyor ya, korkular ve arzular. Çok istiyor olabilirsiniz ama o istediğiniz şey aynı zamanda belki en büyük korkuları yaşamanıza sebep oluyor olabilir. Çünkü arzuların böyle bir kısmı vardır. Bir şey istediğinde o sahip olma sürecinde gireceğin o mücadeleler seni korkutabilir. Haliyle diyor ki korkma, kendinden şüphe de duyma. Sen zaten çok güçlüsün. Evet, korkularını fark et, korkularını bil ki. Çünkü korkunu bilmeden
Sen yapmak istediğin şeye de gidemeyeceksin. Korkunu ne kadar iyi tanırsan o kadar iyi o istediğin noktaya bu hayatta gelebilirsin. Ve hani ben seni hep güçlü bir insan olarak tanıdım. Ben senin ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Ne kadar aslında korksam bile cesur olduğunu gördüm. Cesaretin şeyi budur çünkü. Hiç mi korkmaz insan? Tabii ki de korkar. Ama cesaret korkuna rağmen o adımı atabilmektir zaten. Ve bence burada size bunu hatırlatıyor. Ve sen güçlüsün, cesursun, korkularına rağmen güçlüsün. Bunu hatırla, bu gücünü hatırla diyor. Diğer taraftan hani en çok hangi konuda yanınızda, işte desteği, enerjisi dediğimizde yükseliş kartı, ruhunun potansiyeline uyan altın tek boynuzlu at. Burada arkadaşlar hem dünyevi olarak yükselmek var, hem de kendi ruhumuzun potansiyeline uyanmak var. Kendi ruhumuz bize aslında ne söylüyor bunu fark etmek var. Bu yüzden belki hem korkuyor hem arzuyu anla. Bakın, okuyor, araştırıyor, kendini tanı. Her şeyden önce kendini tanı ve bu hayatta seni ne mutlu edecek bunu bul ve buna uyumlan. Kim ne derse desin. Ve zaten o ruhun potansiyelinde, ruhun o basamaklarında ne diyor? Sana ruhunun derinliklerinde sarılıyorum. Zaten belki ruhunuzun en derininde bu insanı zaten hissediyorsunuz. Belki zaten o yüzden bu açılımdasınız. Haliyle evet, belki görünür olarak yanınızda değil hani bu insan. Ama içinizde o ruhunuzun destek aldığı deneyimlerden, anılardan belki de en büyüğünü bu insan oluşturuyor olabilir. O oluşturmuş olabilir. Haliyle aslında kendi ruhunuzdaki o istediğiniz şeyi takip ettiğinizde, ruhunuzun o amacına doğru gittiğinizde aslında yine buraya hizmet ediyorsunuz bir şekilde. Ve sizden ne istiyor sorusuna büyücü kartını alıyoruz. Yine aslında dönüştürmek, dönüştürmek. Hem zihninizdekileri gerçeğe dönüştürmek, ama hem de belki acıyı dönüştürmek ya da korkuyu dönüştürmek, üzüntüyü dönüştürmek. Olumsuz bir durumdan olumlu bir şey yaratabilmek. Simyacıların en hani bilinen hikayesi nedir? Yani taştan altın çıkarmaya çalışırlar. Taşı altına dönüştürmek. Değersiz bir metalden değerli bir metal elde etmeye çalışmak. Simyacı deyince tabii ister istemez şunu da düşünüyorsun. İşte meşhur felsefe taşı var ya. Sonsuzluk taşı, sonsuz yaşam, sonsuz gençlik taşı. Bu aslında bana çok şey bir anlam da veriyor. Nasıl desem, bir şey nasıl sonsuz olur? Sonsuz olmak sadece sonsuza dek yaşamak mıdır? Yoksa sonsuza dek yaşayacak fikirler üretmek, geride sonsuza dek yaşayacak değerler bırakmak mıdır? Belki bir kitap yazıyorsun, o kalıyor senden geriye. Belki bir çocuk yetiştiriyorsun, o kalıyor senden geriye. Belki sen öyle bir yaşıyorsun ki hayatını, insanlar sen bu dünyadan gitsen de seni bilenler seni örnek gösteriyorlar. Diyorlar ki o şöyle bir insandı. Sanki size bunu söylüyormuş gibi. Öyle bir yaşa ki hani sonsuza dek yaşa. Ama dediğim gibi bunun anlamı sonsuza kadar genç kalmak değil. Sonsuza kadar yaşayacak fikirler, değerler, davranışlar göster bu dünyaya diyor. Haliyle içinde yaşadığın hayatı anlamlı hale getirmek. Fakat bunun için öyle çok büyük şeyler yapmanıza gerek yok. Siz, yani bir insan çok ahlaklı, çok düzgün, doğru ve dürüst bir insan olarak zaten çok fazla şey yapar. Bu başlı başına yeterdir. Hali öyle çok işte hayatımın amacına işte koşayım, onu yapamazsam ben ya hayır, bu çok bugünkü kapitalist tüketim kültürünün ürettiği, pompaladığı bir şey. Öyle değil. Öyle değil. Her hayat kendi içinde çok anlamlı olabilir. Hayatınızın anlamlı olması için yani tabii ki imkanınız varsa yapın, ama yani her şeyi yapmış olmak, bütün deneyimleri edinmek, işte 30 yaşına gelmeden şuna sahip olayım, buna sahip olayım. Bunlar olmadan da hayat anlamlı olur arkadaşlar. Hayat bunlardan ibaret değil.
Haliyle sizin o iç dünyanızı anlamlı bir şeye dönüştürmeniz. Bakın burada özellikle böyle çalışmalar var. Belki akademik bir çalışma, belki tamamen edebi bir çalışma, belki bir gerçekten kitap yazmak, bir hikaye yazmak, belki sadece sizin bildiğiniz küçük bir günlük tutmak. Çok güzel bir şey. Şu iki kartı kitapçıklarından da okuyalım. Diğer iki destede de okumuştuk. Masada o kadar yer yok ki sürekli kaybediyorum. Her soruda özür dilerim. Hemen bulayım. Yine gözümün önündeymiş ve yine bulamamışım. Peki. Avcıyı buradan bir aktaralım. Korku dolu düşüncelerinizin ve duygularınızın izini sürün. Onları bulduğunuz zaman arzularınızı da bulacaksınız. Bazen insanın arzu ettiği şey korktuğu yerdedir ya aynı zamanda. Avcı kartı en sevdiğim kel tanrısı Cernunnos'a dayanıyor. O vahşi dünyanın erkek geyik tanrısıdır ve hem avcıyı hem avlananı simgeler. Aynı şekilde avcı sizin hem korku dolu hem de korkusuz bir enerjiyle bağ kurmanıza yardım eder. Şu sırada sizinle istekleriniz arasında duran tek şey korkularınız. Yani aslında bu kişinin size hatırlattığı da bu. Şu anda isteğinle senin aranda duran tek şey senin korkun. Şu sırada sizin istekleriniz arasında duran tek şey korkularınız. Onun için avcının vahşi hayvanlarla yüz yüze gelmesi gibi sizin de korkularınızla yüz yüze gelmeniz ve onları aşmanız gerekiyor. Korkularınızın ve bastırdığınız diğer duygularınızın avı olmak yerine avcı olun. Size bu dönemde güç ve güven duygusu veriliyor. Onun için bir fark yaratmak için bunları kullanın. Siz korkup kaçmak veya gölgelerin arasında yaşamak için gelmediniz bu dünyaya. Çok anlamlı. Potansiyelinizi tam olarak gerçekleştirmek için buradasınız. Ve bakın diğer kart ne diyordu? Ruhunun potansiyeline uyan. Potansiyelini göster. Yani bu insan şu an yanımızda olsaydı sizden bunu istermiş demek ki. Bunu hatırlatmak istiyor. Çünkü böyle sanki şey gibi oluyorum. Siz sanki oturuyorsunuz bir odada çok mutsuz. Belki perdeleri bile açmıyorsunuz. Gece işte ayaktasınız, gündüz uyuyorsunuz. Görmek istemiyorsunuz belki hiç kimseyi. Sanki bu insan gelseymiş şu an yanınıza böyle perdeleri açıp hadi kalk yeter artık deyip sizi kaldırıp dışarı çıkaracakmış gibi. Öyle canlandı gözümde bu kartların getirdiği sahne. Potansiyelinizi tam olarak gerçekleştirmek için buradasınız ama bu ancak öne çıkıp yapılması gerekenleri yaptığınız zaman gerçekleşir. Bu kart çıktığı zaman size geçmişinizin bir yönüyle yüzleşme veya peşinizi bırakmayan bir konuya son noktayı koyma fırsatı verebilir. Eğer bir erkekseniz ya da kendinizi erkek olarak tanımlıyorsanız bu kart erilliğinizi ve kendinizi daha iyi tanıma fırsatını temsil eder. Eğer bir kadınsanız kendinizi kadın olarak tanımlıyorsanız bu kart sizin sağlam ve güçlü olma ve sınırlamaların üstesinden gelme kapasitenizi temsil eder. Bakın yine sınırlamanın üstesinden gelmek. Belki kendinizde hani koyduğunuz bir sınırlama varsa hani ben yapamam, ben edemem, benim vaktim yok, ben artık yaşım geçti, ben artık şöyleyim, ben artık böyleyim. Bu konuda size uyarıyor arkadaşlar. Gelelim altın tek boynuzlu ata. Hava ve ateş buradaki elementlerimiz. Altın tek boynuzlu at bize yardım etmek için dünyevi boyutlara gelen yüksek frekanslı bir varlıktır. Venüs'le yakından bağlantılıdır. Kalbiniz aracılığıyla kim olduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olur. Zaten hava elementi olduğu için mutlaka kalp çakranızda çalışın bu noktada. Altın tek boynuzlu at sizi varlığınızın tüm varoluşlarına, tüm zaman çizgilerine, tüm seviyelerine bağlamayı diler. O yükselmenize ve hatırlamanıza yardımcı olma misyonuyla kaynaktan gelir. Bakın hatırlama. Ve bu kişiyi hatırlarken de bunu belki hatırlamanız gerekiyor olabilir. O benim potansiyelime ulaşmamı isterdi gibi. Altın tek boynuzlu atı gelip sizi yükselişin altın rengi ışınlarıyla sarmalaması için çağırın. Altın rengi ışınların kozmosdan başınıza, taş çakranızdan bir sütun haline inerek kalp alanınıza kadar ulaşarak kalbinizi altın rengi bir parıltıyla kapladığını imgeleyin. Nefesinizle onun büyüsünü içinize çekin. Tek boynuzlu atı size gelmesi için çağırın demiş. Tamamlayıcı kristalleri de var hani bu destenin ilgilileri için okuyorum sadece. Himalaya kuvarsı, melek aurası kuvarsı ve altın dandolit. Peki. Şimdi gelecek olursak. Geldiğim noktada dediğim gibi özellikle de bence size söylemek istediğim büyük şeylerden biri hani acı kötü bir şey değil. Burada yara kartımız var. Yara gibi görünen şey sevginin izidir. Acı, kayıp,
yara hissetmek, üzüntü hissetmek, yas yaşamak. Bunlar hayatın bir gerçeği. Yanlış değil. Ama bunu hissedebilirsin. Yani aynı anda o yarayı taşırken, o çünkü sevginin bir izi, değil mi? Bir şey hissettiğinde. Bunları taşırken mutlu olabilirsin. Yaranın olması senin mutsuz olacağın anlamına gelmiyor. Birini özlemen, biriyle artık hani görüşemiyor olman, o ilişkinin bir şekilde hayatında olmaması, o bağın kopmuş olması bu anlama gelmiyor. Hala mutlu olabilirsin. Hala bir şekilde mutlu olabilirsin. O kişi, o durum bir yerde orada, değil mi? Bunun gibi düşünebilirsiniz. Ama dualarınızda yer vermeniz istediği şeylerden biri buradaki mesajın, hani ya da sizin üzerinizde bıraktı. Çünkü dediğim gibi bu sizin enerjiniz üzerinden bir okuma. Ama artık arkadaşlar o perdeleri açıp, karanlık perdeleri açıp kendiniz olma mücadelesini vermeniz lazım. Hani bazen insan şunu da yapar. Belki gerçekten o yoldasınız ama acaba kafanıza mı takılıyor? Hani yani bunu yapıyorum ama iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum diye. Yapmanız doğru olan gibi görünüyor. Ne olursa olsun. Peki. Sizin açılımınız da böyleydi. Dilerim ki beğenmişsinizdir açılımı. Size de temas etmiştir. Elbette ki genel bir okumadır. Tarot okumaları herhangi bir kesinlik iddia etmez. Size uyanı alın. Uymayanı sevgiyle serbest bırakın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.